Merhaba arkadaşlar, bugün Tarkim hissesinin analizini yapacağız. Birlikte inceleyeceğiz, detaylarına gireceğiz, ayrıntılarına bakacağız. Ancak burada yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yani elinizde varsa satın ya da işte yoksa bu hisseyi alın gibi bir tavsiye vermiyorum. Dediğim gibi sadece üzerine konuşacağız. Burada karar tamamen size kalmış. Eğer sizin merak ettiğiniz bir hisse varsa mutlaka yorumlara yazın. Ben de bir an önce onun videosunu çeker, bir iki gün içerisinde yayınlarım. Mesela bugün A'dan Z'ye işte normalde biz A'dan Z'ye giderek devam ediyorum. Şu anda sıralamayı bozdum çünkü geçen gün bir yorumda Tarkim hissesinin analizi istendi. Hemen yaptım ve ikinci gün bugün yayınlıyorum arkadaşlar. Sizin de bir merak ettiğiniz bir hisse varsa mutlaka yorumlara yazın. Çok fazla uzatmadan başlayalım. Varlık kullanımına baktığımızda etkinlik kaybı olduğunu görüyoruz. Çünkü şirket varlıklarıyla geçen yıla göre daha az satış üretmiş. Her bir TL ile geçen 1.46 TL'lik satış üretirken bu yıl 29 kuruşluk bir satış yapılmış. Stok yönetimine baktığımızda verimlilik kaybı olduğunu görüyoruz. Çünkü stok tutma süresi 166.3 günden 414.4 güne kadar yükselmiş. Alacak yönetimine baktığımızda ise ortalama tahsilat süresi 125.6 gün uzayarak 144 güne uzamış. Borçlar ise ortalama 59 günde ödenmiş. Cari oran trendi pozitif. Çünkü geçen yıl 3.64'müş. Bu yıl %5.45'e yükselmiş. %50'lik bir likit artışı gerçekleşmiş. Cari oran seviyesine baktığımızda bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilir durumda. Bu yüzden güçlü. Likit oran seviyesine baktığımızda asites oranı 3.65 seviyesinde. Stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülükler karşılanabilir durumda. Nakit ağırlığına baktığımızda nakit ve benzerleri varlıkların %7.9'unu oluşturuyor. Bu oran geçen %29.9'du. Yani baktığımızda nakit ağırlığı geçen yıla göre daha az diyebiliriz. Günlük ödemeler için likiditeye baktığımızda yeterli olduğunu görüyoruz. Çünkü şirkete ek bir nakit girişi olmasa bile 230 gün daha ödemelerini sürdürebilecek durumda. Öz kaynak oranına baktığımızda çok güçlü çünkü kaynak dağılımı içerisinde öz kaynakların payı %89, uzun vadeli yükümlülükler %1 iken kısa vadeli yükümlülükler %11 seviyesinde. Öz kaynak trendine baktığınızda bir artış var. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %73 artmış. Toplam borç trendine baktığımızda bir azalış var. Kaldıraç oranı 0.11, geçen bir oran 0.30'muş. Yani varlıklar geçen sene göre daha az borçla finanse ediliyor anlamına geliyor. Toplam borç seviyesine baktığımızda kaldıraç oranına göre düşük seviyede şirket borçluluğu var. Net borç seviyesine baktığımızda şirketin reel bazda finansal borcu yok. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda düşük çünkü öz kaynakların 0.12 katı yani yaklaşık 1/10'i öz kaynaklara kıyasla normal düzeyde olduğunu görüyoruz. Satış finansmanında borç kullanımında bir artış var. Buradaki artış finansman maliyetlerinde bir artışa sebep olabilir. Bu sayfada sadece bu madde negatifken diğer bütün maddeler pozitif olarak gözüküyor. Kısa vadeli borç aralığına baktığımızda azalış var arkadaşlar. Kaynak yapısına kısa vadeli borçların payı geçen %21.7 iken bu yıl %10.7 seviyesine düşmüş. Yani bu da daha uzun vadeli rahat borç çevrim imkanı oluşabileceği anlamına geliyor. Finansal borç aralığına baktığımızda azalış var. Kısa vadeli borçların içerisinde finansal borçların payı %56, %59 pardon, geçen yıl bu oran %86'ymış. Bunun azalması bizim için olumlu. Finansal gider trendine baktığımızda yine bir azalış var. Finansal borçlar geçen yıla göre %55 azalmış. Finansal giderler ise yıllık bazda %54 azalmış. Azalan finansal giderler net kâra pozitif etki yapabilir. Kârın finansal giderleri karşılama gücüne baktığımızda kritik. Faizi vergi öncesi kâr finansal giderlerin 2 katı. Kârla finansal giderler karşılanıyor ancak başa baş noktasına yakın. Baktığımızda bu sayfadaki 4 maddede yine olumlu olduğunu görüyoruz. Faaliyet kâr marjında azalış var. Net kâr marjında ise artış var arkadaşlar. Faaliyet kâr marjı geçen %24 iken bu yıl %10'a düşmüş. Net kâr marjı ise geçen yıl -6'dan bu yıl %15 seviyesine kadar yükselmiş. Faaliyet kâr marjı neden azaldı dersek satışların maliyetinin oransal olarak arttığını görüyoruz. Öz kaynak kârına baktığımızda negatif durumda. Geçen seneye göre de burada bir azalış var. Geçen %9'muş. Bu yıl %0'a yakın arkadaşlar. Yani şirket her 100 TL'lik öz kaynağıyla hani kâr zarar pek ediyor sayılmaz. Negatif tam nötr gibi bir durum var. Öz kaynak kârı neden azaldı dersek karlılık artışı, verimlilik kaybı ve borçlukta düşüş olduğunu görüyoruz. Aktif kârına baktığımızda yine burada bir azalış var. Geçen %46.2 olan aktif kârlılık bu yıl %6.5 seviyesine kadar gerilemiş. Ciro büyümesinde azalış var. Satışlar yıllık %28 azalmış. Fabrik büyümesine baktığımızda yine bir azalış var burada. Satışlardaki gerileme ile birlikte Fabrik'te %68'lik azalış meydana gelmiş. Net kârda ise %294'lük bir artış meydana gelmiş. Duran varlık büyümesine baktığımızda buradaki büyüme uzun vadeli kaynak ağırlıklı. Bu da bizim finansman prensibine uygun şekilde olduğu için olumlu. İşletme faaliyetlerinin nakit akışa baktığımızda pozitif. Ticari faaliyetler sebebiyle elde edilen nakit geçen sene göre %83 azalmış. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem stoklardaki azalışlarla ilgili düzeltmeler.
Faaliyetlerden en çok nakit çıkartan kalem, vergi gideriyle ilgili düzeltmeler, faiz giderlerini karşılayacak nakit akışa baktığımızda yetersiz olduğunu görüyoruz. Bu da şirketi daha fazla borçlanmaya ihtiyacı duymaya itebilir. En büyük yatırım harcaması maddi ve maddi olmayan duran markalarından kaynaklı nakit çıkışları. Serbest nakit akışa baktığımızda negatif olduğunu görüyoruz. Bu da yine borçlanmaya ihtiyacı artırabilir. En büyük yatırım finansmanla alınan faiz arkadaşlar. Pardon, en büyük finansman kalemi alınan faiz. Dönemlik toplam nakit akışa baktığımızda negatif olduğunu görüyoruz. Geçen yıl tarihime tam bir yıl önce 1000 TL yatırsaydık şu an 917 TL'miz olacaktı. BIST 100'ün ortalaması 1336 iken dolara yatırılan para 1197 TL'de kalmış. Yani burada gördüğümüz kadarıyla BIST 100 dolardan daha fazla getiri sağlamış ancak tarihim nominal olarak bile kar getirememiş, zarar görmüş. Tabii ki buradaki işte %9'luk bir zarar var gibi gözüküyor. Ancak bunu reel olarak hesapladığımızda enflasyonla birlikte çok daha fazla bir zarar olduğunu görebiliriz. Mevduat yatırsaydık 1707 TL'miz olacaktı. Bitcoin yatırsaydık 2379 TL'miz olacaktı. Altına yatırsaydık da 1552 TL'miz olacaktı arkadaşlar. Yani buradaki diğer yatırım kalemlerinin hepsinden daha aşağıda kalmış. Tarkim zaten dediğim gibi nominal olarak bile zarar etmiş. Yatırımcısını son bir yıl içerisinde bayağı bir üzmüş. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda Tarkim'in rasyosu 4.9, kimya, ilaç, petrol sektörü 2.46 iken imalat 1.95. Burada sektör ortalamanın altında kalmasını istiyoruz ancak gördüğümüz gibi sektör ortalamasının bir hayli üzerinde. Yani piyasa değeri bölü defter değeri açısından baktığımızda şirketin hisse fiyatının pahalı olduğunu söyleyebiliriz. PEG rasyosuna baktığımızda burada ne istiyoruz? Önce onu söyleyeyim. PEG rasyosunda 1'in altında kalmasını istiyoruz. Aynı zamanda sektör ortalamanın altında olursa çok daha iyi olur. Tarkim'e baktığımızda burada 19.78 yani 1'in çok üzerinde kalmış. Kimya ilaç sektörünün 1.11 iken imalatta 0.27'ymiş arkadaşlar. Yani sektörlerinin de birinde çok daha fazla üzerinde kalmış. PEG rasyosuna göre baktığımızda bir hayli pahalı olduğunu görüyoruz. Piyasa değeri bölü esas faaliyet karına baktığımızda Tarkim'in burada değeri 71.54 iken kimya ilaç sektörünün 20.53, imalatında 18.01. Burada yine sektör ortalamanın altında olmasını istiyoruz ancak sektör ortalamalarının yine çok üzerinde. Yani piyasa değeri bölü esas faaliyet karı açısından baktığımızda da şirketin fiyatının yani hisse fiyatının çok pahalı olduğunu söyleyebilirim. Hissemizin fiyatı 452 TL iken hisse başına zarar 20 kuruş arkadaşlar. Piyasa değeri 9,5 milyar TL, ödenmiş sermayesi 21 milyon TL iken net borcu eksi 32,9 milyon TL. Firmanın değeri 9,5 milyar TL arkadaşlar. Temettü açıklamamış, yani temettü yatırım yapan kişiler için uygun olmayan bir firma. Bedelsiz potansiyeline baktığımızda %9130 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tarkim hisse analizi bu şekildeydi. Faydalı bulursanız takip etmeyi yaparsanız çok sevinirim. Eğer bildirimleri de açarsanız bundan sonraki videolarım otomatik olarak karşınıza düşecek ve daha sık bir araya geleceğiz arkadaşlar. İyi günler.